Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere boncuktan kar tanesi yapımını anlatacağım. Elimden geldiğince. Bu modelimizi isterseniz yeni yıl geliyor biliyorsunuz. Çam ağacı süslemelerinde kullanabilirsiniz. Şöyle kristal boncuklarla yapıp. İsterseniz anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Çanta aparatı olarak kullanabilirsiniz. Çok daha küçük boyutta boncuklarla yapıp takı olarak kullanabilirsiniz. Ben mesela yılbaşı ağacı süslemesi olarak da anahtarlık olarak da satışa sunacağım. Hatta bir önceki videomda boncuktan top yapımı anlatmıştım. Onu da şöyle yine kristal boncuklarla yapıp çam ağacı süslemesinde kullanabilirsiniz ya da satışını yapabilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Yapımında kullanılan malzemelerde 8 milimlik hem kristal hem de inci boncuğum olacak. Bu sefer renkleri karıştırarak yapacağım. Tek renkle de yapabilirsiniz. Bu şekilde iki renkle de yapabileceksiniz. Ben size iki renkli olanı göstereceğim. Zaten tek renkli olanı da kendiniz yapabileceksiniz. 0.35 numara esneme yapmayan misinam var ve kesmek için makas kullanacağım. Yine ne olarak yapacaksanız onun aparatını da yanınızda bulundurursunuz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Modelimizin yapımına geçebiliriz. İlk olarak misinama 8 adet yeşil boncuğumdan, kristal boncuğumdan taktım. Şöyle misinamı da biraz kısa kestim ki bittiği yerde nasıl bağlamanız gerektiğini size göstermek istiyorum. Videomu ilk defa izleyenler için göstereceğim. Daha önceki videolarımda biliyorsunuz misina bittiğinde neler yapılması gerektiğini zaten anlatıyorum. Burada şimdi size şöyle birkaç tane 3 tanesinin yapımını göstereceğim. Geri kalanları hızlandırılmış olarak yapacağım. Ve düğümleme yöntemi kullanacağım. Düğümleme yöntemini de hemen anlatayım kısaca. Şöyle aynı taraftaki misinayı son taktığımız şöyle boncuktan geçiriyoruz. Şöyle bir baloncuk elde ediyoruz. Bu baloncuğumuzdan da karşı taraftaki misinayı şöyle içinden geçiriyoruz. Ve çekiyoruz. Çekiyoruz. Şurada bir düğüm oluşuyor bakın. Şöyle yakından göstereceğim. Bakın şurada bir düğüm oluşuyor. Bu düğümü çektiğimizde şuradaki boncuğun arasına alacağım. Bakın çekiyorum ve ortadaki şuradaki boncuğumun arasına alıyorum. Bu yöntemle ürünleriniz daha kalıp gibi olur. Sağlam olur. O yüzden bu yöntemi kullanıyorum. Şimdi 8 tane yeşil renkte boncuk takıp kristal boncuğumu takıp bir tane yuvarlak oluşturdum. Devam ediyorum. 3 tane bir tarafa inci taktım. 3 tane bir tarafa inci taktım. Bakın aynı boncuktayım. Düğümleme yaptığım boncuktayım. Hiçbir tarafa geçiş yapmadım. Şöyle bir tane de kristal boncuk taktım. Herhangi bir tarafa takabilirsiniz bu dördüncü boncuğu. Bu dördüncü boncuk üzerinde bağlama işlemi gerçekleştireceğim. Ve yine aynı taraftaki misinayı taktığım kristal boncuğumdan, dördüncü boncuğumdan geçiriyorum ve bir baloncuk elde ediyorum. Bu baloncuktan da karşı taraftaki misinayı aldım, ortasından geçirdim, çektim ve burada iki uçtan da çekiyorum. Kristal boncuğum da düğümlenecek. Şurada oluşan düğümü kristal boncuğumun arasına çektim. Bu şekilde bir yuvarlak daha yapmış oldum. Devam ediyorum. Yine bir tane bir tarafa, bir tane de bir tarafa yine kristal boncuk taktım. Şöyle ikinci kristal boncuğumu da herhangi bir tarafa takabilirsiniz. Şu ikinci taktığım kristal boncuk üzerinde düğümleme işlemi yapacağım ve misinam onda kalacak. Hemen aynı taraftaki misinayı geçiriyorum içinden. Ve bir baloncuk elde ediyorum. Bu baloncuktan da ne yapıyorum? Karşı taraftaki misinayı alıyorum. İçinden geçiriyorum. Geçirdim, çektim. İki ucu da çekiyorum. Şöyle iki ucu da çektim. Düğümümü, ortadaki boncuğumu aldım, sakladım. Burada misinam şuradaki boncukta kalmış oldu. Şimdi buradan sağ taraftaki misinamı, şu misinamı buradan şöyle gelip buradaki boncuğa çıkacağım. Hemen geçelim. Şu ikisinden geçtim. Şuradan indim. Şuradan ikisinden geçtim. İniyorum. İkisini daha aldım. Hemen bir sonraki boncuğa geçiş yapıyorum. Yani burada maksadım şuradaki boncuğa gelebilmek. Şuradan dolandım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boncuk geldim. Maksadım şuradaki bir boncuk ilerlemek. Buradaki misinamı da, şu misinamı da ne yapacağım? 1, 2, 3 tam aksi yönde getireceğim. Şuradaki boncuğa kadar getireceğim. Bakın buradan dolanacağım. Şuradaki boncuğa kadar getireceğim. Hem araları sağlamlaştırmış oluyoruz. Hem de istediğimiz yere gelmiş oluyoruz. Şöyle buradan çektim. Şuradaki boncuklardan geçtim. Şuradan da şöyle geçip karşı tarafa atlayacağım.
Buraya aldım misinamı. Şuradaki misinamı buraya aldım. Bu taraftaki misinamı da buraya aldım. Dolandım aralarda. Buradaki misinam için şu taraftan dolandım. Buradaki misinamı da tam aksi yönde dolanıp geldim. Devam ediyorum. Burada şu aşağıdaki misinama 3 tane boncuk taktım. Yukarıda kalan misinama da 2 tane boncuk taktım. Onun da birisini inci, birisini kristal boncuk olarak taktım. Misinam da kristal boncukta kalacak bu arada. İkili taraftan taktığım misinamdan düğümleme yöntemi kullanacağım. Yani 2 boncuk taktığım taraftaki misinamı düğümlüyorum. Üçlüyü değil. Çektim. Şöyle çektiğimde misinam kristal boncukta kalacak arkadaşlar. Yani şu uçlarla şu yuvarla kristal boncuk yapacağım. Farklı renkli bir boncuk yapacağım. Sizler istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz şöyle tek renkte yapabilirsiniz. Devam edelim. Burada da tabii ki şöyle bir üçlü yapabilmek için bir tane bir tarafa kristal boncuk taktım. 2 tane bir tarafa taktım. Bu ikinciyi dediğim gibi isterseniz sağ tarafa takın, isterseniz sol tarafa takın, fark etmez. Misinam şu ikinci boncukta kalması gerekiyor. Düğümleme yöntemini bu ikinci boncukta kullanıyorum ve ne tarafa taktığımızın hiçbir önemi yok. Hemen boncuğumuzun içinden aynı taraftaki misinayı geçirelim. Karşı taraftakini alalım. Şöyle çektiğimizde düğümümüzü de saklayalım içine. Bu da bizim ikinci sıramız oldu. Şimdi ne yapıyorduk? Bu taraftaki misinayı, benim sağım oluyor bu arada. Bu taraftaki misinayı şuradan dolanıyordu. Buradan, bu sıradan, yani iç tarafta kalan sıradan değil, şuradan dolanıyoruz. Hemen buradaki boncuğa çıkarıyoruz. Çıkaralım hiç karıştırmadan. Şu boncuklardan bu tarafa geçtim. Şimdi üçünden aşağıya ineceğim. Üçünden aşağıya da indim. Hemen bir öndeki boncuğa, yani şu 8 boncuğu teker teker kullanıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki boncuğuma geçişimi yaptım. Şimdi buradaki misinam da burada kaldı. Bunu nasıl getirebilirim? Şuraya kadar getireceğim. Bunu da buradan dolanacağım. Bu şekilde tam tersi yönden, iç yönden dolanacağım. Şuradaki boncuğa kadar getireceğim. Ve getirdim. Devam ediyorum. Bu sırayı da göstereyim. Diğer sıraları hızlandırılmış yapacağım. Şimdi 3 tane inciden taktım. Şu dışarıda kalan misinama. Bu boncuklar tarafında kalan misinamada bir tane inci, bir tane de kristal boncuktan taktım ki şuradaki dörtlüyü oluşturabileyim. Zemin hazırlayabileyim. Şimdi kristal boncuğumdan 2 tane boncuk taktığım taraftan giriyorum. Baloncuğumu oluşturdum. Karşı taraftaki misinayı aldım. Ve çektiğimde sıramı oluşturdum. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bir tarafa bir tane, diğer tarafa da 2 tane kristal boncuktan takıyorum. Şöyle boncuklarımı taktım. İkili taktığım taraftan giriyorum. Baloncuğum oluştu. Karşı taraftan misinayı aldım. Çektiğimde ortadaki boncukta düğümüm oluştu. Bu da benim 3. sıram oldu. Şimdi ne yapıyordum? Bu boncuklar tarafında kalan misinamı şuradan şöyle getirip buradaki boncuğu alacağım. Hemen hızlıca alalım. Bir boncuk ileriye aldım. Bu taraftaki misinam tamam. Şimdi diğer taraftakini ne yapıyorduk? Diğer tarafını da aksi yönde getirip şuradaki boncuğa getiriyordum. Bakın direkt inmiyorum. Şuradan aksi yönden getiriyorum. Buraya kadar hemen getirelim. Ve diğer işlemlerde hep aynı şekilde arkadaşlar. Biraz hızlandırılmış olarak yapacağım. Misinamın bittiği yerde de sizlere tekrardan misinanızı nasıl bağlarsınız, tekrardan nasıl misina takarsınız hepsini anlatayım. Biraz hızlandırılmış yapalım bu aşamadan sonra.
Artık misinamı az kaldığı için bağlayacağım. Şimdi benim burada misinanızı bağlarken arkadaşlar hangi boncukta kalacaktınız? Mesela şu boncukta ikinciden geçirip düğüm atıyorduk ya. Hangi boncukta kalacaktınız ve daha sonrasında hangi işlemi yapacaktınız? Bu önemli. Şimdi burada hemen bağlayalım şu şekilde. Direkt bağlayalım. Burada misinam bitmeseydi ben hangi boncukta olacaktım? Buradaki boncukta olacaktım. Önemli olan bunu unutmamanız ve daha sonraki hamleyi unutmamanız. Hemen burada bağladım. Şimdi bağladığım yerden misinamı birkaç boncuk geçireceğim. Şöyle birkaç boncuk aşağıya alıp düğümümü sakladım. Şurada boncuğumun arasına sakladım. Görünmesini istemedim. Buradan da birkaç boncuk geçiyorum. Hemen orada düğümlediğim yerde kesmiyorum. Burada kestik. Misinam bitmeseydi kristal boncukta olacaktım. İkinci boncukta, şuradan taktığım ikinci boncukta olacaktım. O yüzden oraya takıyorum misinamı. Şu şekilde çift taraflı kullandığım için zaten direkt takıyorum ve kullanıma hazır hale getiriyorum. Misinamın uçlarını da şöyle eşitledim. Boncuklarımı takıp devam edeceğim. Ve evet, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum. Bir tane bir tarafa, iki tane bir tarafa boncuk taktım. İkinci boncuktan giriyorum. Geri kalanları tekrar hızlandırılmış olarak yapacağım. Ve şu birleştirme aşamasında, son aşamasında yine sizlere nasıl birleştirildiğini göstereceğim arkadaşlar. Hemen hızlandırılmış devam edelim. Artık son sıradayım. Şimdi yine buradaki misinamı, şu sağ taraftaki misinamı, bir ön boncuğa geçirdiğim misinam var ya arkadaşlar. Bunu yine buradan getireceğim. Bu şekilde şuradaki ikinci boncuğa kadar getireceğim. Buradaki farklılığımız bu. Şuraya kadar getiriyorduk normalde. Şimdi iki boncuk şu karşıdakine atlayacağım. Hemen geçelim. Bakın şu arada bir tane boncuk kaldı. Geri kalan 7 boncuğu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boncuğun 7'sini de yaptık. 8. boncukta şöyle karşıya atlıyorum. Hem 8. boncuğu alalım, hem de karşıdaki 2 boncuktan yukarı çıkıyorum. Şu şekilde bu taraftaki misinamı bu tarafa getirdim. Şuradaki misinada farklılık yok. Yine buradan dolanıp şuradaki ikinci boncuğa geleceğim. Hemen gelelim. Ve misinalarımız karşılıklı. Kapanış işlemi yapacağız. Hemen boncuklarımızı takalım. Kapanışta şöyle yapıyoruz. Normalde bu tarafa 3 tane boncuk takıyorduk. Şu an bir tane taktık. Bu tarafın boncuk sayısı değişmiyor. Zaten gittiğimiz yerde değişmedi. Dikkat ederseniz sadece burası değişti. 2 boncuk ilerlediğimiz için bu taraftan 3 boncuk yerine bir tane boncuk taktım. Buradaki boncuk sayım değişmedi. Yine ikinci boncuktan giriyorum. Karşı taraftan alıyorum. Şöyle ortasından geçirdim. Çektiğimde şu şekilde yine ortadaki boncuktayım. Artık burayı kapatıyorum. Yine bir tarafa, iki bir tarafa boncuk taktım. Kapanıştaki işlemim sadece misinanın yeri değişti. Taktığım bir tane de boncuk değişti. Başka değişik hiçbir şey yok. Şimdi burada iki bir tarafa, bir tarafa boncuk taktım ve direkt bağlayacağım.
Benim şimdi kar tanem biraz sıkı olduğu için direkt bağlıyorum. Eğer kar taneniz sıkı olmadığını düşünüyorsanız, gevşek olduğunu düşünüyorsanız bu misinalarla etrafını dolanabilirsiniz. Ben dolanmayacağım. Yeterli sıkılıkta benim kar tanem. Hemen düğümümü saklayacağım. Şuradaki düğümü arkadaşlar şöyle çekebiliyorsanız boncuğunuzun arasına çekin ki çirkin durmasın. Eğer bunun hediye olarak götürecekseniz, kendiniz için de yapıyorsanız düğümünüzü saklayın. Çirkin durmasın. Saklanabiliyor neticede. Satacaksanız da özellikle buna dikkat edin. Birkaç boncuk geçip misinama öyle koparacağım. Hemen olduğu yerde koparmıyorum. Ve kar tanemiz hazır. Ürünümüz hazır. İster satışını yapın, ister kendiniz için kullanın, ister hediye edin. Nasıl istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve şık oluyor. Bu arada ben bu boncukları kare motifli çanta yapımı için aldım. İnşallah çekmek nasip olursa o videomu da yayınlayacağım ilerleyen zamanlarda. Bir takipçim istemişti. Merak etmesin. Buradan beni izliyorsa eğer o çantanın modelini de yapmaya, çıkarmaya çalışıyorum. Bu boncukları da onlar için aldım. İsterseniz de şöyle, ben yine anahtarlık olarak satışını da yapacağım. Sizler de yapabilirsiniz. Bu şekilde de satışını yapacağım. Anahtarlık olarak da satışını yapacağım. Daha önce de sayfamda kar tanesi çalışması yapmıştım. Aralar boştu arkadaşlar. O da güzel bir modeldi. O da takı için çok idealdi mesela. Çanta aparatı için çok idealdi. İsterseniz o modelime de göz atabilirsiniz. Dediğim gibi bir önceki videomdan şöyle top şeklinde de çam ağacı süsü elde edebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenir ve denersiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. 3000 aboneyi de geçtik. Gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.